Bazen K-pop dünyasında bir olay ortaya çıkar ve o olay yıllar geçse bile tamamen kapanmaz. İnsanlar sürekli aynı soruyu sorar. Gerçekten ne oldu? Kimin söylediği doğru ve bir idol geçmişindeki bir olayla ne kadar süre yargılanmalı? Bugün konuşacağımız konuda tam olarak böyle bir hikaye. Stray Kids üyesi Hyunjin ve yıllardır zaman zaman yeniden gündeme gelen okul zorbalığı iddiaları. Bu konu özellikle 2021 yılında K-pop dünyasında büyük bir tartışma yarattı ve Hyunjin'in kariyerini kısa süreli de olsa ciddi şekilde etkiledi. Ama ilginç olan şu, olayın tamamı çoğu zaman ya çok yüzeysel anlatılıyor ya da sadece tek tarafı konuşuluyor. Bu yüzden bu videoda gerçekten ne yaşandığını, iddiaların nasıl ortaya çıktığını, hangi açıklamaların yapıldığını ve olayın yıllar içinde nasıl şekillendiğini en ince detayına kadar konuşacağız. Ama baştan söyleyeyim, bu video bir linç videosu değil ve bir savunma videosu da değil. Amaç sadece olayın bütün parçalarını bir araya getirip dengeli bir şekilde anlamaya çalışmak. Önce Hyunjin'den kısaca bahsedelim. Hwang Hyunjin 20 Mart 2000 doğumlu bir Güney Koreli idol ve Stray Kids grubunun en bilinen üyelerinden biri. Dans performansı, sahne karizması ve görsel imajı sayesinde kısa sürede grubun en popüler isimlerinden biri haline geldi. Stray Kids JYP Entertainment tarafından oluşturulan bir survival programıyla 2017 yılında ortaya çıktı. 2018 yılında debut yaptıktan sonra özellikle uluslararası fandomda çok hızlı büyüyen bir grup oldu. Hyunjin de grubun ana dansçılarından biri olarak hem performanslarıyla hem de sahne üzerindeki enerjisiyle dikkat çekti. Ancak 2021 yılına gelindiğinde K-pop dünyasında çok farklı bir gündem ortaya çıktı. Güney Kore'de bir anda okul zorbalığı iddiaları gündeme patladı. Birçok ünlü hakkında anonim paylaşımlar yapılmaya başlandı. Bazı iddialar sonradan doğrulandı, bazıları tamamen yanlış çıktı ve bazıları ise hala tartışmalı durumda kaldı. İşte oyuncunun adı da tam bu dalga sırasında ortaya atıldı. Şubat 2021'de bir online topluluk sitesinde anonim bir kullanıcı Hyunjin hakkında bir paylaşım yaptı. Bu kullanıcı Hyunjin'in ortaokul döneminde kendisine ve bazı sınıf arkadaşlarına sözlü zorbalık yaptığını iddia ediyordu. Paylaşım kısa sürede Kore forumlarında yayıldı ve ardından sosyal medyada konuşulmaya başladı. O dönemde birçok idol hakkında benzer iddialar ortaya atıldığı için konu çok hızlı şekilde büyüdü. İddialara göre oyuncunun ortaokul yıllarında bazı sınıf arkadaşlarına sözlü olarak hakaret etmiş, alay etmiş ve bazı grup sohbetlerinde incitici ifadeler kullanmıştı. Bazı paylaşımlarda olayların özellikle sınıf ortamında veya grup sohbetlerinde yaşandığı iddia edildi. Bu paylaşımlarda mağdur olduğunu söyleyen kişiler olayların kendileri üzerine psikolojik etkiler bıraktığını belirtti. Ancak burada önemli bir nokta var. Bu paylaşımların çoğu anonim hesaplardan yapıldı ve olayların tamamını doğrulayan resmi belgeler sınırlıydı. Bazı paylaşımlarda ekran görüntüleri ve tanık ifadeleri olduğu iddia edilse de bu kanıtların doğruluğu konusunda internette farklı görüşler ortaya çıktı. Bu kişi yazısında az önce bahsettiğimiz iddiaların birçoğunu kendi yaşadıkları üzerinden detaylı şekilde anlattı ve o dönemde neler hissettiğini de açıkça ifade etti. Yazıya göre bu kişi Hyunjin'le aslında çok yakın biri olmadığını söylüyor. Hatta kendi ifadesine göre bir yıl boyunca aralarında belki 10 cümleden fazla konuşma bile geçmemiş. Buna rağmen bir gün beklenmedik bir şekilde bazı olayların hedefi haline geldiğini anlatıyor. İddiaya göre olay oldukça küçük bir şeyle başlamış. O dönemde okulda yemek dağıtımı sınıfın önüne gelen yemek arabalarıyla yapılıyormuş ve bazen porsiyonlar yetmeyebiliyormuş. Bir gün yemeğin bazı öğrencilere yetmediği bir durumda bu kişi kendi yemeğini bir arkadaşıyla paylaştığını söylüyor. Ama yazıya göre bu olayın ardından Hyunjin'in ve bazı erkek öğrencilerin onu alay konusu yaptığını iddia ediyor. Paylaşımda Hyunjin'in Kakao Talk üzerinden gönderdiği iddia edilen mesajlardan bahsediliyor. Bu mesajlarda iddiaya göre bazı alaycı ve hakaret içeren ifadeler yer alıyormuş. Yazıyı yazan kişi özellikle o gün ailesiyle dışarıda olduğunu ve telefonuna gelen mesajları hemen görmediğini anlatıyor. Ancak bir arkadaşının arayıp mesajları kontrol etmesini söylemesi üzerine grup sohbetinde kendisi hakkında birçok alaycı mesaj gördüğünü iddia ediyor. Bu kişi mesajlarda kendisine "Neden Kakao Talk'a bakmıyorsun? Korktun mu?" gibi ifadeler yazıldığını ve bazı erkek öğrencilerin de bu konuşmaya katıldığını söylüyor. Yazıya göre olay sadece o günle sınırlı kalmamış. İddia sahibi kişi daha sonra sınıfta da kendisine karşı alaycı davranışların devam ettiğini, hatta bazen kendisine yönelik düşmanca bakışlar veya sözler olduğunu anlatıyor. Paylaşımın en dikkat çeken kısmı ise bu kişinin neden yıllar sonra konuşmaya karar verdiğini açıklaması. Bu kişi yazısında Hyunjin'in idol olarak çıkış yaptığını gördüğünde geçmişte yaşadığını iddia ettiği anıların yeniden aklına geldiğini söylüyor. Ona göre bu olaylar başkaları için küçük görünebilir ama kendisi için unutulmamış bir deneyim olarak kalmış. Yazıda ayrıca şu düşüncede yer alıyor. Bir insanın genç yaşta yaptığı davranışların çocukluktu diyerek tamamen unutulmaması gerektiğini savunuyor ve bu yüzden konuşma cesareti bulduğunu söylüyor. Ancak burada tekrar önemli bir noktayı hatırlatmak gerekiyor. Bu tür paylaşımlar internet forumlarında anonim olarak yayıldı ve olayın tüm detayları bağımsız şekilde doğrulanmış değil. Bu yüzden bu anlatımlar genellikle iddialara göre şeklinde aktarılıyor. Bu noktada tartışma ikiye bölündü. Bazı netizenler iddiaların ciddiye alınması gerektiğini söyledi. Çünkü Güney Kore'de okul zorbalığı konusu toplumda çok hassas bir mesele. Okul zorbalığı kavramı sadece fiziksel şiddeti değil, aynı zamanda sözlü hakaret, dışlama ve psikolojik baskı gibi davranışları da kapsıyor. Bu yüzden bazı kişiler iddiaların ciddi şekilde araştırılması gerektiğini savundu. Ancak başka bir grup ise iddiaların anonim kaynaklara dayandığını ve olayların bağlamının tam olarak bilinmediğini söyledi. Yani internet tartışmaları
tarafları bir anda iki farklı görüşe ayrıldı. Kısa süre sonra JYP Entertainment konu hakkında bir açıklama yaptı. Şirket başlangıçta iddiaları doğrulamadığını ve olayın araştırılacağını söyledi. JYP yetkilileri Hyunjin'in geçmişteki okul arkadaşları, öğretmenleri ve ilgili kişilerle iletişime geçtiklerini açıkladı. Bu süreçte bazı eski sınıf arkadaşları ve öğretmenlerin de görüşleri paylaşıldı. Bazı kişiler Hyunjin'in zorbalık yapan biri olmadığını savundu ve iddiaların abartıldığını söyledi. Ancak bazı açıklamalarda Hyunjin'in genç yaşta söylediği bazı sözlerin olgunlaşmamış olabileceği de ifade edildi. Yani açıklamalar tamamen tek taraflı değildi. Olayın en önemli dönüm noktası ise birkaç gün sonra geldi. 27 Şubat 2021'de JYP Entertainment Hyunjin'in bazı kişilerle yüz yüze görüşerek özür dilediğini açıkladı. Ardından Hyunjin kendi el yazısıyla bir özür mektubu paylaştı. Bu mektupta geçmişte söylediği bazı sözlerin insanları incitmiş olabileceğini kabul ettiğini ve bu davranışlar için pişman olduğunu ifade etti. Bu açıklama K-pop dünyasına büyük bir tartışma yarattı. Bazı insanlar Hyunjin'in özür dilemesinin sorumluluk aldığının bir işareti olarak gördü. Bazıları ise özrün yeterli olup olmadığı konusunda tartışmalar başlattı. Özür mektubundan sonra JYP Entertainment Hyunjin'in tüm aktivitelerine ara vereceğini açıkladı. Hyunjin yaklaşık 4 ay boyunca Stray Kids faaliyetlerinden uzak kaldı. Bu süre boyunca grubun bazı içeriklerinde yer almadı ve sahne aktivitelerine katılmadı. Temmuz 2021'de Hyunjin yeniden Stray Kids aktivitelerine döndü. Dönüş süreci oldukça dikkatli yönetildi. Grup promosyonlarına yavaş yavaş katılmaya başladı ve zamanla yeniden sahne performanslarına döndü. Hayranların büyük bir kısmı Hyunjin'e destek verdi. Ancak internet tartışmaları tamamen bitmedi. Yıllar içinde konu zaman zaman yeniden gündeme geldi. Özellikle sosyal medya platformlarında eski iddialar tekrar paylaşılabiliyor ve yeni tartışmalar ortaya çıkabiliyor. Bunun dışında Hyunjin hakkında yıllar içinde başka küçük söylentiler de ortaya çıktı. Örneğin bazı sosyal medya spekülasyonları veya ilişki söylentileri konuşuldu. Ancak bu iddiaların çoğu resmi olarak doğrulanmış olaylar değildi ve kısa süre içinde gündemden düştü. Bugün geriye baktığımızda Hyunjin hakkında okul zorbalığı tartışması K-pop dünyasında hala konuşulan konulardan biri olarak görülüyor. Çünkü olayın farklı tarafları var ve herkes aynı şekilde yorumlamıyor. Bazı insanlar mağdur olduğunu söyleyen kişilerin yaşadıklarının ciddiye alınması gerektiğini düşünüyor. Bazıları ise olayın genç yaşta yaşanmış sözlü tartışmalar olduğunu ve Hyunjin'in özür dileyerek sorumluluk aldığını savunuyor. Gerçek şu ki bu olay Hyunjin'in kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. Aynı zamanda K-pop endüstrisinde okul zorbalığı konusunun ne kadar hassas olduğunu da gösterdi. Bu tür iddialar ortaya çıktığında hem iddiaların dikkatli araştırılması hem de insanların yargısız infaza maruz bırakılmaması gerektiği sık sık tartışılıyor. Ve videonun sonunda belki de şunu da söylemek gerekiyor. Hyunjin hakkında bu iddialar ortaya çıktığından beri Stray Kids fandomunun büyük bir kısmı bu anlatılanlara hiçbir zaman inanmadı. Birçok hayran olayın internette büyütüldüğünü ve bağlamından koparıldığını düşünüyor. Bazıları ise Hyunjin'in özür dilemesini bir suç kabulü değil, sadece daha fazla tartışmayı büyütmemek için yapılmış bir olgunluk davranışı olarak yorumluyor. Yani fandom içinde güçlü bir görüş var. Hyunjin'in yıllardır gösterdiği karakterin bu iddialarla örtüşmediğini savunan çok sayıda insan bulunuyor. Aynı zamanda bu olay bize başka bir şeyi de hatırlatıyor. İnternette yayılan iddialar bazen çok hızlı büyüyebiliyor ve gerçek ile söylenti arasındaki çizgi bulanıklaşabiliyor. Bu yüzden belki de en sağlıklı yaklaşım şu: İnsanlar hakkında kesin yargılara varmadan önce tüm tarafları dinlemek ve özellikle geçmişte yaşandığı iddia edilen olaylarda aceleyle hüküm vermemek. Çünkü hem iddiaları dile getiren insanların yaşadıklarını ciddiye almak gerekir, hem de bir insanın hayatı hakkında kesin kararlar verirken çok dikkatli olmak gerekir. Bugün oyuncunun kariyerine Stray Kids ile devam ediyor ve milyonlarca hayran tarafından destekleniyor. Şimdi gerçekten merak ediyorum. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu olay sizce geçmişte kalmış bir tartışma mı yoksa hala konuşulması gereken bir mesele mi? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve böyle videoların devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.